Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Gayet sıcak, acayip nemli bir İstanbul gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda ne var abi? Bugün yanımızda Renault Taliant var. Biliyorsunuz Renault Taliant filoların artık vazgeçilmezi niteliğinde bir araba. Yani aslında sana Renault Taliant mı demeliyim yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Dacia Logan. Dün bütün gece uyumadım Nil Anka ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Çünkü neden abi? Biliyorsunuz ki bu araba aslında diğer ülkelerde Rusya gibi, Romanya gibi ülkelerde Dacia Logan olarak satılmakta. Nedir yani? Renault sembolün devamı niteliğinde olan bir araba, bir araç. Bugünkü aracımızda en boş paket olmasına nazaran neler var abi? Gördüğünüz gibi sis farlarımız mevcut. Bir de arkada park sensörümüz var. Bugün sizlerle Renault Taliant'ı inceleyeceğiz. Bakacağız neyi var neyi yok. Gerçekten çok boş bir araba mı yoksa hak edildiği değeri verilmiyor mu? Veya da alınır mı alınmaz mı? Bunlara bakacağız. Neyse ne yapalım? Videoya başlamadan önce videoyu beğenelim. Kanala bir abone olalım. Sonra da ne yapıyoruz? Renault Taliant'a geçiyoruz. Arkadaşlar Renault Taliant'a şöyle dışarıdan baktığımızda bu araba neye benziyor abi? Renault Clio'ya benziyor. Başka neye benziyor? Dacia Sandero'ya benziyor. Şimdi neden? Çünkü bu araç biraz önce girişte de söylediğim gibi aslında Dacia Logan. Yani yurt dışında öyle satılıyor. Bizim ülkemize Renault Taliant olarak geliyor. İşte markaların algı oyunları vesaire vesaire. Biliyorsunuz artık Duster'da zaten Dacia Duster olarak değil de ne olarak satılıyor? Renault Duster olarak satılıyor. Bugünkü aracımızın farları en boş paket olduğundan ötürü doğrusu dolusunda da aynı. Gördüğün gibi farlarımız halojen abi. Burada böyle bir gündüz ledimiz var C şeklinde. Altında neyimizi görüyoruz? Bu araç SST yani kişiselleştirilmiş olduğundan ötürü sis farımızı görüyoruz. Buralarda ne var abi? Gördüğün gibi radyatör havalandırmaları mevcut. Altta da üstte de kocaman bir Renault amblemimiz var. Biz buna nereden hakimdik? Tabii ki de kanalın ikinci videosu sembol videosundan hakimdik. Burada da bir sevimli dostumuz var. Oyun istiyor abisi, oyun istiyor. İyi dikenlere gidiyorsun. Neyse. O da sıcaktan bunalmış olmalı. Her neyse. Aracın kaputuna geldiğimizde bizi kaç parçalı bir kaput karşılıyor abi? Şöyle gördüğün gibi. Bak şurada kocaman bir çıkıntı var. Gördün mü? Yükseklik var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçalı bir kaputu var. Ön tarafında böyle gördüğün gibi Birkan Demir Çalışkan. Birkan abi buna şey demişti, böyle Ayhan Işık bıyığı gibi demişti. Fiyat 500 videosundaydı. 500L videosunda aynen. Aracın tavanında zaten herhangi bir şey yok. Sadece bir tane antenimiz mevcut. Ekonomik bir araç olmasına nazaran su fişkelerimiz kaputun üzerinde değil abi. Şöyle aracın yan tarafına doğru geldik. Bak ne var? 185'e 65 R15. Yani 15 inç jantlarımız var. Zaten bu lastik hemen hemen ekonomik arabaların hepsinde ortak kullanılan bir lastik. Jant kapaklarımız var bugünkü aracımızda. Herhangi bir çelik jantımız yok. Sinyalimizi böyle yan tarafa konumlandırmışlar gördüğün gibi. Aynalarımız elektrikli bugünkü aracımızın aynaları ama gördüğün gibi böyle biraz daha kolay bir şekilde in kalk yapıyor. Aynalarımız gövde renkli ekonomik bir araç olmasına rağmen. Başka neyimiz var abi? Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş tutup çekmeli. Burada bir tane anahtar girişimiz var. Bak kapı seslerimiz bu şekilde. Yani çok da bir şey bekleme diyor açıkçası. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldik. Aracın etrafını geziyoruz. Plakalıkları da ne zamandır bulamıyordum. Yunus sağ olsun kaybetmiş, yedekleri vardı. Onları bulduk. Aracımıza taktık bak burada. Aracın arkasında bizi neler karşılıyor? Bak böyle çok güzel arka stop farlarımız var. Ortada kocaman bir Renault amblemimiz ve Taliant yazımız var. Arkası aslında biraz sade abi. Öyle çok da ahım şahım bir şey durmuyor. Bak nelerimiz var? Arka sis farlarımızı görüyorsun şurada. Reflektörlerle beraber. Aynı şekilde şurada da mevcut. Arka park sensörlerimizi görüyorsun. Plakalığımız zaten burada. Dediğim gibi hani ekonomik bir araç, çok da bir şey beklememek lazım. Bagajımız manuel. C4X videosunda yapmışım bak. Bunda da var aynısı. Bagajın sesini duyuyor musun? Başka neyimiz var? Üçüncü toplanmamız burada. Burada ise antenimiz mevcut. Aracın şöyle sağ tarafına doğru geldik. Aracın sağ tarafında neyimiz var? Burada bir tane tank kapağımız var. Allah'a emanet duruyor böyle. Durmuyor bile hatta bak. Görüyor musun? Bu şekilde.
Herhangi bir, bu araç zaten dizel olarak hiç üretilmediğinden dolayı herhangi bir AdBlue yeri yok. Bak gördün mü? LPG yeri de yok. Orijinal benzinli. Burayı böyle kapattık. Bu zaten içeriden açılıyor. Bunu birazdan göstereceğim. Aracın etrafında şöyle 360 derece döndük abi. Ne yapıyoruz? Aracın içine geçiyoruz. Renault Taliant'ın içine geçerken dediğim gibi kapı kolları yanlamasına yerleştirilmiş. Tüp çekmeli. Bu şekilde bak. Kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı açtık abi. Bizi böyle kocaman sert bir plastik kaplama karşılıyor. Şöyle mikrofonumuzu takalım. Şöyle göreceğin gibi. Yani kapının içi olabildiğince sert abi. Her yeri sert. Ama neyimiz var? 4 cam otomatiğimiz var bugünkü aracımızda. Yani kişiselleştirilmiş olduğundan dolayı 4 cam otomatik var. İlk gelen boş paketlerinde ne geliyordu? Arka camlar manuel oluyor tabii ki de. Elektrikli aynalarımız var. Bu da kişiselleştirilmiş olduğundan ötürü. Bak burada şişe saklama ceplerimiz var. Aracın şöyle koltuğuna doğru geldik. Biz bu koltuğa nereden hakimiz abi? Nereden tanıyoruz? Tabii ki de Renault sembolden tanıyoruz. Onun biraz daha böyle modern edilmiş hali bir koltuk bu. Yani gayet güzel bir koltuk. Aslında konforlu bir koltuk. Neden? Ekonomik araçlar sana bir şey sunmadığından dolayı ne veriyor? Tabii ki de sadece koltuk konforu veriyor. Koltuğumuz manuel, herhangi bir alçaklık, yükseklik ayarı yok. Bak buradan ileri geri yapılıyor. Şuradan da sırtlık ayarı yapılıyor. Şöyle aracın içine doğru geçtik, oturduk. Renault Taliant'ın içine geldiğimizde ise abi bizi neler karşılıyor bak. Burada güzel bir direksiyonumuz var. Direksiyonu görüyor musun? Bak burasında böyle boşluk var. Burada neleri görüyorsun? Hız sabitleyici. Ama buraya geçmeden önce ne yapıyoruz? Geleneği bozmadan her zamanki gibi en sondan başladık. Bak abi burada neyi görüyorsun? Bir tane park sensörü iptalimiz var. Aracımızda park sensörü var demiştik. Arka park sensörleri. Burada bir tane far alçaklık yükseklik ayarı var. Hani semboldeki neydi öyle abi? Şuraya bir yere koymuşlardı böyle çevir olmuyordu ki olsun. Burada neyimiz var? Tabii ki de sigorta kutumuz var. Şöyle kapıyı açıp gösterelim. Bak gördün mü? Sigorta şemasını vesaire hepsini burada gösteriyor. Bak şurada da kamerada ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama sigortaların hepsi burada. Burayı böyle yaptık. Böyle kapattık. Biraz güç uygulamak gerekiyor. Kapımızı tekrar kapattık. Burada bir tane havalandırma menfezimiz var. Kenarları böyle piyano bilek. Dolu paketlerinde buralarda böyle kumaş kaplama geliyordu diye hatırlıyorum. Bunlar sert. Buralar komple sert. Bak en boş paket olmasına nazaran burada ne var abi? Otomatik far özelliğimiz var. Ön arka sis farlarımız var. Ön sis farları özelleştirilmiş olduğundan ötürü var. Normalde olmuyor. Direksiyonumuz gayet güzel demiştik. Gördüğün gibi. Kornamız bu şekilde çalıyor. Hız sınırlandırıcı ve sabitleyici özelliği var. Burada bunların ayarları var. İşte nem var. Başlatıcı, bitirici, alçalt, yükselt vesaire. Burada boşluğumuz var. Ben bu boşluğu seviyorum abi. Zaten direksiyon aslında sembol aynısı abi. Makyajı kasanın kanalımıza incelemesi mevcut. Sesli komuta özelliğimiz var. Burada gördüğün gibi. Ya aslında arabanın bütün ayarları şurada abi. Neden? Çünkü herhangi bir ekran olmadığından ötürü her şeyi buraya gizlemişler bak. Görüyor musun? Araba ayarları, radyo ayarları, multimedya ayarları, arama. İşte ondan sonra ayarlar, araba ayarları mı, müzik ayarları mı, telefon ayarları mı? İşte Bluetooth'la bağlansın mı, bağlamasın bak. Gördüğün gibi bu şekilde. Radyo ayarlarının şöyle bir güzelliği var. Nedir abi? Bak bastım buna. Bak tüm listeyi güncelle diyor. Örnek veriyorum farklı bir lokasyona gittin. Radyo çekmiyor. Bu şekilde tak diyorsun. Tüm listeyi güncelliyorsun. Hazır buraya gelmişken burada neyi görüyoruz? Devir saatimiz var. Bugünkü aracımız TCE arkadaşlar. SCE değil bilginiz olsun. Yani turbolu olan versiyonu. 3 silindir turbolu. Zaten tüm ekranımız bu. Başka da ekranımız yok araçta. Yakıt göstergemiz, vites göstergemiz. Burada ise neyimiz var? Hız göstergemiz var. Bugünkü aracımızın yakıtı da yok. Bugünkü aracımız kaç kilometrede? Hemen şöyle bakalım. Bugünkü aracımız 48.041 kilometrede. Birkan abi odometre testi sayılmış oluyor mu abi? Sayılıyorsa videonun altına bir yorum bekleriz senden. Bileceğimiz tabii ki de manuel. Olmazsa olmaz. Neden? Çünkü ekonomik bir araç. Bak biz bunları nerede gördük biliyor musun abi? Aslında Megane 1'lerde hayatımıza girdi bu.
Sembol 1'lerde de vardı. Megane 1'lerde de vardı. Clio 1'lerde de vardı. Ya çok güzel duruyor. Çok işlevsel. Hani keşke bütün arabalar bunu koysa. Çoğu araba koymuyor. Hani böyle direksiyonda olmasına nazaran burada olması benim biraz daha hoşuma gidiyor. Çünkü neden? Sağ tarafta oturan insan da geliyor bunun böyle ayarlarıyla oynayabiliyor. Hazır böyle yapmışken bir bakalım sesine. Gibi bir sesi de mevcut. Burada mod var, işte Bluetooth'ta mı kalsın, radyoda mı kalsın, medyaya mı bağlansın. Burada işte ileri geri yapabiliyorsunuz. Arkasında bir tekerleği var. Buradan da ileri geri yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun abi. Bak burada bir tane USB portumuz var. Dolu paketlerinde ne geliyor abi bak. Şu an boş paketli bir araçta burada USB portu var. Burada böyle bir tane telefon koymak için saklama cebi var. Dolu paketlerini zaten hemen hemen çoğu YouTube videosunda izlemişsinizdir. İşte burada bir tane ekran var. Buraya bir tane böyle tutamaç koymuşlar. İşte USB'yi buna bağlıyorsunuz. Çok ergonomik vesaire vesaire diyorlar. Değil abi. Ergonomik falan değil. Bu telefon tutacağı maksimum ömrü 2 ay veya 3 ay. 2-3 ay sonra kendinden zaten kırılıyor. Sıcağa göre gevşiyor. Buna da işte demişler ki telefonunuzu işte buraya koyduğunuzda navigasyon olarak vesaire kullanabilirsiniz. Abi öyle bir dünya yok. Bak telefonu buraya koyuyorsun. Ya telefon durmuyor ya ne oluyor, işte tuşlarına basıyor, bir şey yapıyor. Bak gördün mü? Ne yapıyor? Kendiliğinden tuşlarına basıyor. Ekran fotoğrafı falan filan alıyor. Abi sağlam değil. Sevmedim. Her neyse. Havalandırma menfezi var. Onun altında 2 tane gördüğün gibi. Piyano bilek zaten bak böyle boydan boya gidiyor. Gördün mü? O havalandırma menfezlerinin altında ne var abi? Şöyle yapayım da kameraya gelsin. Kamera ateş gibi olmuş. Şöyle ayarlayalım. Havalandırma menfezinin altında ya zaten gayet basic bir araç. Burada işte kapıları kilitleme tuşu var. Dörtlü flaşörümüz var. Airbag uyarılarımızı görüyorsun. Start stop iptalimiz var. Eco mod açık olsun mu kapalı olsun mu vesaire vesaire. Altında neyimizi görüyorsun? Klima kumandalarımızı görüyorsun. Klima kumandalarımız zaten manuel. Bak burada AC var. AC açık kapalı. Burada arka cam rezidansı var. İşte içerideki havayı muhafaza et. Dışarıdan hava ver. Ayağa ver, kafaya ver falan filan. Sıcak mı olsun, soğuk mu olsun. Burada bir tane 12 volt soketimiz var abi. Çakmaklık olmayan çakmaklık girişi. Burası boş. Dolu paketlerinde USB geliyordu diye hatırlıyorum. Burada bir tane saklama alanımız var abi. Bak hani mesela benim telefon öyle çok büyük bir telefon değil. Ne var abi? Öyle iPhone'um falan da yok benim. Yani 14 Pro Max, 15 Pro Max'im yok benim. Ama bakıyorsun bak benim telefon bile sığmıyor buraya. Hani keşke burayı biraz daha ergonomik yapsalardı. Biraz daha böyle hani geniş yapsalardı. Ama maliyetten kaçmışlar. Bak telefon hani tam bile durmuyor. Şöyle havada kalıyor poposu telefonun veya da şöyle yapsam bile yine aynı şekilde. Altında neyimiz var abi? EDC şanzımandan neye geçtiler? Xtronic'e geçtiler. Ya Xtronic şanzıman hani biraz tepkimesi falan sıkıntılı abi. EDC şanzıman biraz daha iyi tepkime yapıyordu ama tork konvertörlü değildi o. Çift kademeliydi. Bugünkü aracımızdaki ise tork konvertörlü bir şanzıman. Ya Xtronic diyorlar ama tork konvertörlü abi, bilgin olsun. Buraya böyle yaptık. Ha L var. Mesela L modunu hangi videoda anlatmıştım ben? Tabii ki de Renault Clio videosunda anlatmışım. Onu da şu sağdan soldan bir yerden izleyebilirsin. Bak burada nelerimiz var abi? 2 tane bardaklığımız var. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Bak büyük olana 1,5 litre su çok rahatlıkla sığıyor. Küçük olana sığmıyor. Elektriğimiz tabii ki de manuel. Olmazsa olmaz. Ya hani şunun verdiği rahatlık başka abi bak. Ne diyorsun lan, in lan aşağı dedikten sonra hani şu yapıldığındaki o adrenalin yükselme seviyesi muazzam ötesi. Bak şimdi hani arabaya bok atmak değil amacım ama abi şimdi bu araba 48 binde bir araba değil mi? Bak şu anda frene basıyorum. Abi bu nedir ya? Her neyse. Burada bir tane eşya saklama cebimiz var. Dolu paketlerinde burada bir tane çakmaklık geliyor. Bugünkü aracımızda yok. Bilgin olsun. Burada bir tane torpido var. Torpidonun kapağı bu şekilde açılıyor. Torpido böyle motora kadar gidiyor. Gayet büyük bir torpidosu var. Aynamız tabii ki de herhangi bir karartma vesaire yok. Sadece şu şekilde yapıyorsun. Arkadan gelen ışıkları bu şekilde kendini gizleyebilirsin. Burada bir tane neyimiz var? Tuşlu aydınlatmamız var. SOS tuşu lanet olası bir tuş. Neden? Çünkü bu arabaların en büyük kronik arızası abi SOS arızası. Burada neyimiz var? Güneşliğimiz var. Herhangi bir ayna vesaire yok. Sadece burada bir tane ruhsat saklama cebi var. Bak buralar sert mesela. Görüyor musun? Burayı böyle kapattık. Aracın tavanını beğendim. Aracın tavanı açık renkli abi. Hoşuma gitti. Gitmedi değil. Ekonomik bir araç olduğundan dolayı herhangi bir şekilde tutamacımız yok şoför tarafında. Koltuklarımız gayet güzel demiştim. Koltuklarımızda ön koltukta herhangi bir Isofix bağlantısı yok abi. Bilgin olsun.
Ya şu kafalıklar, virgül formunda kafalıklar. İşte bunları Clio'ya da koyuyorlar. Buna da koyuyorlar. Artık ne kadar yaptılarsa arabayı güzel göstermek için hepsini tek tek koyuyorlar. Emniyet kemerlerinde herhangi bir şekilde alçaklık, yükseklik ayarı yok. Bilgin olsun. Senin videoyu beğenip kanala abone olduğunu düşünerekten ben de ne yapıyorum? Arka tarafa geçiyorum. Renault Taliant'ın arka tarafına doğru geldiğimizde ise abi şöyle kapımızı açtık. Kapı seslerini zaten söylemiştik. Önde koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Şöyle arabanın içine hafiften oturduk. Hava o kadar sıcak ki dışarıda anlatamıyorum. Bak buralar zaten acayip sert. Arka camlarımız otomatik. Ön tarafta göstermiştik zaten. Tek dokunuşta inip kalkmıyor ama bilgin olsun. Burada neyimiz var abi? Başka çocuk kilidimizi görüyorsun. Şöyle kapımızı kapattık. Bak burada koltuklarda nelerimiz var? Isofix bağlantılarımız var. Hani bunlar da artık olsun. Olmazsa olmaz yani. Sonuçta bir Avrupa ülkesi sayılırız diye düşünüyorum. Sayın takipçilerim. Orta Doğu değiliz çok şükür. Bak arabanın ön tarafı arka taraftan bu şekilde duruyor abi. Arka tarafta nelerimiz var? Araçta toplamda 1, 2, bir tane de burada var. 3 tane tutamacımız var. Hani kafalıklar böyle virgül formundaki kafalık vesaire vesaire diyorlar ama abi arkadan mesela bu şekilde çok kaba duruyor. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Bak. Ne var? Şu an biraz dik oturuyorum. Rahat oturmuyorum. Gördün mü? 2 parmak boşluk var. Burada da 2 parmak boşluk var. Kafa ise yani kafaya gelecek olursak kafa boşluğum ne kadar? Ne kadar işte aşağı yukarı bir 4 parmak falan boşluk var. Hani B sedan bir araç sonuçta çok da bir şey beklememek lazım. Birkan abinin bir lafı var. Araçların en sefil segmenti nedir? B sedan. Gerçekten öyle abi. Şimdi baktığın zaman sembol olsun, C-Liz olsun, 301 olsun, işte sembolün yenisi bu Renault Taliant olsun. Gerçekten sefil bir araba. Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Şimdi baktığın zaman Birkan abinin Aveo videosu vardı YouTube'da. Şu yukarıdan sağdan soldan bir yerden girin abi, onu da inceleyin. Lafı çok uzatmayacağım dedim ama şunu da açıklamakta fayda var. Şimdi bu arabanın neyi var abi? Boşu var, dolusu var. Boşunda neler geliyor? Boşunda hiçbir şey gelmiyor. Dolusunda neler geliyor? Dolusunda işte bak şurada bir tane ekran oluyor. Şurada nerede? Şurada bir tane ekran oluyor. İşte otomatik far özelliği yine var. Sis farıdır. Arka park sensörüdür. Ondan sonra başka ne var? Çelik jantı var. Bazılarında yanlış hatırlamıyorsam arka camlar renkli geliyordu. Hani onun dışında bu arabada dolusuyla boşunun arasında inan bir fark yok abi. Ne var? İşte çelik jant var, ekran var. Her neyse arkada zaten anlatacak bir şey yok. İşte koltuklar rahat. Herhangi bir kol dayaması vesaire yok. İşte ne anlatayım abi arkada? Harbiden hiçbir şey yok yani arkada. Arkası böyle bomboş. Çok şükür arka camlar elektrikli. Lafı yine çok uzattık. Ne yapalım? Bagaja geçelim ya. Bagajı anlatalım. Sonuçta arabanın en büyük artısı otomatik şanzımanıyla bagaj abi. Renault Taliant'ın arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi zaten bu arabanın neyi var abi? En büyük özelliği bagajı. Neden? Hani baktığın zaman B sedan bir araba. B sedan olayı nedir abi? Hani ekonomik olsun ama bagajı büyük olsun. Doğru değil mi? Bu arabada toplamda 5 koltuğu birden açıkken 628 litre bir bagaj hacmine sahip. Biraz önce de söylediğim gibi ne var abi? Üçüncü toplanmamız şurada. Şurada antenimizi görüyorsun. Burada bir tane Taliant yazımız var. Renault amblemimizi görüyorsun. Sinyallerimiz, geri vitesimiz. Ondan sonra stop lambalarımız. Hani arkasında çok da anlatılacak bir şey yok. Ne var işte? Bak burada park sensörlerimizi görüyorsun. Arka çeki demir kapağımızı burada görüyorsun. Bagajımızı buradan tuttuk kaldırdık. Manuel bir bagaj kapağı var zaten. Tamam arabadan bir şey beklemem diyorsun da abi bak şimdi. Şunu bir göstereyim ya. Bakın. Her neyse. T4 videosunda da söylemiştim de. Tekrar linç yemeyelim şimdi. Bagaja baktığında bakıyorsun bak. Buralar kaplamalı vesaire değil. Buralar komple boş. Buralarda Allah razı olsun kaplamışlar, güzel yapmışlar etmişler ama bak bagajda gördüğün gibi herhangi bir şekilde anca karşılığı veya da askı yok abi. Ne var? Kocaman bir hacim var. Bak burayı böyle kaldırdın. Ne görüyorsun abi? Tam boş stepme var. Yani tam boş stepme ben seviyorum. Burada bir tane elin kir vesaire çamur olmasın diye tutma kolu var. Burayı böyle tuttuk. Bagajı kapattık. Arkadaşlar bugün
elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere Renault Taliant'ı anlatmaya çalıştım. Renault Taliant nasıl bir araba? Renault Taliant idare eder bir araba abi. Neden idare eder bir araba? Çünkü şöyle baktığın zaman bu paralara ne alabiliyorsun? Pek de bir şey alamıyorsun. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için, otomatik araba arayanlar için hem böyle kocaman bagajı olsun, hem işte parçası ucuz olsun, yürütme maliyeti az olsun vesaire dersen alabileceğin otomatiklerden, bagajlı otomatiklerden en güzel araba ne var? Renault Taliant var. Renault Taliant rakiplerine göre bu konuda biraz daha öne çıkıyor. Başka ne var? Honda City var ama Honda City gerek kalite olarak gerek fiyat olarak Renault Taliant'tan biraz daha üstün bir araç. Yani biraz daha pahalı. Abi Renault Taliant alınır mı? Yani zorda kaldıysan alınır. Gerçekten hani başka param yok ama otomatik bir araba olsun, yeni bir araba olsun diyorsan Renault Taliant alınır. Renault Taliant'ın en büyük eksisine içinde hiçbir şey olmaması diyebiliriz. Veya da dizel seçeneğinin olmaması diyebiliriz. Ki zaten artık markalar dizeli komple bırakıyorlar. Ne yapıyorlar abi? Benzinliğe geçiyorlar, elektrikli, hibrite geçiyorlar. Renault'da biliyorsunuz dizelde zaten rakiplerine böyle tak 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 tekte eleyebilen bir markaydı. Ama artık dizeli onlar bile bıraktıysa dizelin gerçekten sonu gelmesi lazım. Neyse arkadaşlar, yine lafı çok uzattık. Bugün sizlere Renault Taliant'ı anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ama en önemlisi de kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.